Facebook olduğu dönemlerde hangimiz Farmville oynayarak saatlerimizi harcamadık ki? Sunflower Land sayesinde artık o zamanı boşa harcamak yerine eğlenceyi kazanca dönüştürme fırsatımız var. Üstelik çok düşük bir yatırımla ve erken giriş fırsatıyla bunu yapabiliyoruz. Sunflower Land beta versiyonunda olduğu için erkenden token biriktirmeye başlayabileceğiz. Peki nasıl mı? Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldin. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Oyna kazan oyunlarından ve diğer kripto para kazanç fırsatlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutma. Vakit kaybetmeden oyunu temel düzeyde birlikte inceleyelim ve nasıl para kazanabiliriz buna bakalım. Oyunun ana sayfasına geldiğiniz zaman buradan beta versiyonuna giriş yapabilmek için bir MetaMask cüzdanına ve Polygon ağında minimum 1.1 adet Matic token bulundurmanız gerekiyor. Videonun açıklamalar kısmında videoda kullandığım bütün linkleri ve dosyaları bulabilirsiniz. Ben daha önceden ilk hesabımı açtığım için ikinci hesabı açamıyorum. Oyunda ikinci hesabı açmak şu an ban sebebi arkadaşlar. O yüzden tek hesap kullanabiliyoruz. Oyunun sürekliliğini sağlamak için de bu oldukça önemli bir nokta. Burada oyuna giriş adımları beta versiyonuna özel olarak Discord hesabımızı bağlamamız gerekiyor. Adımlar basit arkadaşlar. Buradaki beta'ya tıklayıp açılan sayfada MetaMask cüzdanınızı siteye bağlamanız gerekiyor. Cüzdanınızı bağladıktan sonra buraya Discord sunucunuzu bağlamanız gerekiyor arkadaşlar ve 1 matiklik oranda bir yatırım işlemi yaparak oyundaki ilk çiftliğinizi oluşturabiliyorsunuz. Buradaki Connect to Discord butonuna bastıktan sonra gelip Discord üzerinden sunucularında bulunan Verify'a gelip aşağıdaki mesaja Sunflower reaksiyonunu bırakmanız gerekiyor ve artık oyuna erişim sağlayabiliyor olacaksınız. Tek hesapla sınırlamalarının sebebi botlara ve multi hesap açımına karşı önlem almak arkadaşlar. Zaten birinci oyunlarını erken kapatmalarının sebebi de buydu. İleride 5 hesaba kadar hesap açılabileceğini söylüyorlar. Bunu bekleyip birlikte görüyor olacağız. Şimdi birlikte oyuna geçelim ve kazanç için neler yapacağız bunlara bakalım. Oyunumu açtım arkadaşlar. İlk olarak birkaç önemli bilgiyi aktarmam gerekiyor. Oyunun token'ı 15 Nisan'da çıkacak. O yüzden kazanç hesabını şu anda yapamıyoruz. Ama oyuna beta sürümünde giriş yaparak oyunda kendimizi geliştirmek için zaman sahibi de oluyoruz aynı zamanda. Oyunun tam sürümü açılınca burada kazandığımız ve geliştirdiğimiz şeyler kaybolmuyor olacak. O yüzden oyuna erken girenler olarak şimdiden çiftliğimizi geliştirmeye başlayabiliyor olacağız ve bu bize ileride oldukça güzel avantajlar sağlayacaktır. Öncelikle oyuna baktığımız zaman bir çiftlik yönettiğimizi kolaylıkla anlayabiliyoruz arkadaşlar. Burada tarlalarımız var, alım satım yapabildiğimiz shop'umuz var, oyundaki ağaç ve taş gibi kaynakları toplayabilmek için gereken eşyaları yapabildiğimiz craft bölümümüz var. Oyuna token yükleyip çıkarabildiğimiz bankamız var. Buradan gelip istersek depozit yapabiliyoruz. İstersek de withdraw yaparak tokenlarımızı çıkarabiliyoruz. Ama burada da gördüğünüz gibi çekme işlemleri 15 Nisan'da yani token çıktıktan sonra açılıyor olacak. Buradaki Taylor'dan bayrak üretiyoruz. Ve Kitchen'dan da yemek üretiyoruz arkadaşlar. Bu Kitchen oldukça önemli. Son olarak da buradaki barnda tavuk ve inek gibi çiftlik hayvanlarını üretebiliyoruz. Ama bu kısım henüz aktif değil. Bu oyunun ilerleyen aşamalarında açılıyor olacak. Şu anda oyunda yapmamız gereken işlemler oldukça basit aslında. Oyundan token kazanmaya başlamak için önce buradaki farm slotlarına tohum ekiyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi benim ekili olan tohumlarım bulunuyor. Ve bir tane de bal kabağımın ekim süresi bitmiş ve bunun üstüne tıklayarak toplayabiliyorum. Tohumları alıp satabilmek için buradaki shop bölümünü kullanıyoruz. Shop'a gelelim. Burada çeşitli tohumlar var. Her birinin alım satım ücretleri ve yetişme süreleri farklı. Videonun sonunda buna detaylı olarak değineceğim arkadaşlar. Buradaki tüm eşyaların alım ücretlerini, satım ücretlerini vesaire hesaplayabildiğimiz oldukça detaylı Excel dosyaları var. Bunları da paylaşıyor olacağım. Örneğin buradan Pumpkin'e gelelim. Alış fiyatımız 0.02 Sunflower Land Token ve yetişme süresi 30 dakika arkadaşlar. Bunu 0.02 Sunflower Token karşılığında alıyoruz ve 30 dakika boyunca, hatta alalım bir tane buradan buy one diyorum ve 0.02 Sunflower Token'a token bakiyemi de sağ üst tarafta görebiliyorsunuz. Tohumumu aldıktan sonra buradaki boşluğa tıklayıp sadece yetişmesini bekliyorum arkadaşlar. 30 dakika sonra burada yetiştiği zaman üzerine
tıklayıp toplayacağım ve tekrardan shop'a gelip buradan ürettiğim bal kabağını sell diyerek satacağım. Gördüğünüz gibi 0.02'ye almıştık, 0.04'e satıyoruz arkadaşlar. Sell dediğim zaman artı bakiyem token bakiyeme eklendi. Oyunun temel kazanç mantığı bu kadar basit aslında. Aynı zamanda burada shop'taki her tohumun sınırı var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 33 tane pumpkin seed alma hakkım kalmış. Buradaki stokları bitirdikten sonra gördüğünüz gibi hepsinin belli oranlarda stoğu bulunuyor. Örneğin beetroot seed'dense 80 tane alıp ekebiliyorum ve satabiliyorum. Buradaki stoklar bittikten sonra hesabımızı on-chain'e senkronize ederek stokları yeniliyoruz arkadaşlar ve aynı zamanda oyun içerisinde kazandığımız tokenları, NFT'leri vesaire de Polygon cüzdanımıza aktarabiliyoruz. Onu yapmak için de sol üstten menüye geliyorum. Sync to on-chain'e bastığım zaman hemen burada onayımızı verelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sync to on-chain dedikten sonra onayımı verdim ve MetaMask cüzdanıma bir onay ekranı açılacak. Burada gördüğünüz gibi 0.011 oranında Matic token istiyor bizlerden ve bunu ödeyince hem oyunda kazandıklarımız Polygon cüzdanımıza gidecek hem de shop'ta bulunan tohum stoklarımız yenileniyor olacak ve bu sayede de token kazanmaya devam edebiliyor olacağız. 0.1 matiklik fee yoğunluğa göre de artabilir arkadaşlar. Bu şekilde oyundaki sürekliliği sağlayabiliyoruz. Örneğin kazancı artırmak için de farmımızdaki diğer tohum slotlarını açmamız lazım. Şu an toplamda burada bulunan 3 bölgede 22 tane slota kadar yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Oyuna ilk girdiğiniz zaman size bu sağda bulunan sadece 5 tane tohum ekebildiğiniz slot açılıyor olacak. Buradaki tüm slotları açabilmek için de slotların yanında bulunan goblinleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsinin yanında birer tane goblin var. Sadece burada da yok. Oyunun diğer bölümlerinde de goblinler var. Bizim ilk baştaki asıl amacımız buradaki goblinlerin istediği yemekleri üretip bunlara verdikten sonra oyundaki haritamızı genişletmek olacak arkadaşlar. Örneğin buradaki gobline tıklayalım. Aşağısında istediği şeyin simgesini ve ismini görebiliyoruz. Örneğin bu goblinimiz bizden cauliflowers adında bir tane yemek istiyor. Ben bu yemeği ürettiğim zaman buradaki goblin buradan gidiyor olacak ve onun yanında bulunan 6 tane daha ekim yapabildiğim tarım slotu açılacak arkadaşlar. Bunları üretebilmek için de Kitchen'a geliyorum. Kitchen bizim için ilk başta en önemli şey arkadaşlar. Çünkü oyundan tam verim almak istiyorsak buradaki Kitchen'ı tamamlamak zorundayız. Az önceki goblinimiz bizden cauliflower adındaki yemeği istiyordu. Burada gördüğünüz gibi bu yemeği üretebilmek için 30 tane cauliflower ve 15 adet de sunflower land token ödemem gerekiyor ve ardından bunu craftladıktan sonra buradaki goblinim bu yemeği yerken buradaki slotları kullanabiliyor olacağım. Zaten sol tarafta gördüğünüz gibi ben aşağı tarafı açtım ve bu gobline yemeğini verdiğim için burayı benim kullanmama izin verdi. Kitchen'da bulunan yemekleri ürettikçe buradaki tüm slotları açabiliyorsunuz ve 22 slotu açtıktan sonra oyundaki token kazancınızı en yüksek seviyeye çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda level atladıkça oyundaki gelişimimizi hızlandıran boostlar alabiliyoruz. Buradan hemen home'a gelelim. Evet, burada gördüğünüz gibi farming ve tools olarak iki farklı level'ımız var. Bu XP'leri oyunda yaptığımız tohum ekme, ağaç kesme, taş toplama gibi aktivitelerden elde ediyoruz. Buradaki level'lar 5 olunca View All Skills'e tıkladığınız zaman örneğin farming level'ımı 5 level yaptığım zaman bana 2 tane seçenek sunuyor arkadaşlar. Bu iki yetenekten birini seçmem gerekiyor. Örneğin 5 level olduğunda Green Thumb'ı seçersem ürettiğim sebzelerden %5 oranında daha fazla bir gelir elde edebileceğim. Aynı zamanda Mutant Crop adı verilen ekstra ödüllerden de kazanma şansı elde edebiliyor olacağım. Farming haricinde hemen aşağısında da Gathering yani ağaç kesme ve taş toplamadan elde ettiğim XP'lerle orası da doluyor arkadaşlar. Onlardan da güçlendirmeler sağlayabiliyoruz. Ağaç kesmeyi de size uygulamalı olarak göstermek istiyorum ama şu an Sunflower Land Token bakayım bunun için yetersiz. Örneğin buradan akse aldığınız zaman bu akse sayesinde ağaçları keserek odun topluyorsunuz arkadaşlar ama bunlar tek seferlik kullanılabiliyor. Örneğin bir tane akse aldığınız zaman bunu tek bir seferliğine kullanarak odun elde ediyorsunuz ve kestiğiniz odunlardan 3 ila 5 arasında şansınıza bağlı olarak odun elde ediyorsunuz. Aynı zamanda oyunda üretebildiğimiz değerli eşyalar da bulunuyor arkadaşlar. Shop'ta normalde para kazanabilmek için buradan seedlerimizi ucuz fiyata alıp ürettikten sonra daha pahalı fiyata sell kısmından satıyoruz. Aynı zamanda rare kısmında bize ekstra özellikler sunan NFT'leri de üretebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin Nancy'ye sahip olduğumuz zaman
ektiğimiz tohumlar %15 daha hızlı bir şekilde yetişiyor ve aşağıda gördüğünüz gibi istedikleri şeyler biraz pahalı. Örneğin bunun üzerinden gittiğimiz zaman bizden 100 tane buğday istiyor, 50 tane odun istiyor ve 10 tane de Sunflower Land Token istiyor. Tabii ki bunları açmak oldukça uzun zamanlarımızı alacak arkadaşlar. Siz burada ilk başta 22 tane tarla slotunda açtıktan sonra üretiminiz zaten hızlanıyor olacaktır. Şu an ben de açamadım. Gördüğünüz gibi toplam 10 tane slotum bulunuyor. Ve o sırada da Sunflower Land Tokenlarımız birikiyor olacak. Ve 15 Nisan'dan sonra token da çıktığı zaman biz zaten belli bir yere gelmiş olacağız oyunda ve bu şekilde gelişimimizi sürdürebiliyor olacağız. İlk videonun konusu bu şekilde arkadaşlar. Son olarak da size bir tane Excel tablosu göstereceğim. Bunun linkini de videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, buradaki Excel tablomuzda gördüğünüz gibi üretebildiğimiz bütün ürünlerin detayları yer alıyor. Burada sol tarafta üstte gördükleriniz herhangi bir güçlendirme olmadan, az önce size Nancy'den ve NFT'lerden bahsetmiştim. NFT'lerin ekstra sağladığı güçleri saymazsak buradakiler bizim ilk başta üretebileceğimiz detaylar arkadaşlar. Örneğin Sunflower'ı alış fiyatımız 0.01, satış fiyatımız 0.02, üretim süreci 1 dakika. Sattığımız zaman her bir slot başına, yani burada da bet diyor, bu tohumları ekebildiğimiz slotlar olarak adlandıralım bunu. 0.01 oranında bir Sunflower Land Token karı sağlıyoruz ve günlük bir tane slottan 1.44 oranında 24 saat tam olarak yaparsak Sunflower Land Token kazanıyoruz ve toplamda 22 tane buradaki slotu da açarsak günlük kazanacağımız Sunflower Land Token miktarı 31.68 arkadaşlar. Buradaki değerler gitgide düşüyor gördüğünüz gibi. Aslında bu tabloya bakıldığı zaman en mantıklı ürünün sürekli olarak Sunflower Land üretmek olduğunu fark edeceksiniz. Ama eğer oyunda güçlenmek istiyorsanız burada Kitchen'da bulunan gerekli ürünleri üretmek için de oyundaki diğer sebzeleri de üretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani oyunda gelişim yapmak istiyorsanız sürekli bu Kitchen'dan istenilen şeyleri yaparak ilerlemeniz sizin için mantıklı olacaktır. Ama sadece karlılık odaklı bakıyorsanız size en fazla karı sağlayan ürünü seçmenizde fayda var. Sunflower'da 0.01'den alıp 0.02'den yani 2 katına satabiliyorken Potato'dan 0.010'a alıyoruz ama 0.014'e satıyoruz ve günlük karlılığı da gördüğünüz gibi biraz daha az oluyor arkadaşlar. Siz de buradaki Excel tablosunu inceleyerek sizin için hangisi daha mantıklı olacaksa onu seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Eğer bu oyunla ilgili daha detaylı videolar gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olup videoya beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.